Merhaba dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bugün bahçelerde en sık yaşanan ama çoğu kişinin farkına bile varmadığı bir sorunu konuşacağız. Domateslerin çiçek açıp meyve tutmaması. Öyle kuruyup dökülmeden bahsetmiyorum. Çiçek açıyor ama meyve bağlamıyor. Peki neden? Bakın dostlar, domates öyle dışarıdan gösterişli ama içeriden biraz nazlı bir bitkidir. Hele fazla gübre, bol su verdin mi başlıyor yaprak sürmeye, gövdeyi coşturmaya ama meyve bağlamaya hiç niyeti olmuyor. Ben buna domatesin şımarması derim. Siz de domateslerinizi şımartmayın. Sürekli fazla azot kullanmayın diyorum ya, fazla kullandığınızı nasıl anlarsınız? Üstteki yapraklar kubbe gibi kapanmış, yan dallar fırlamış, kocaman gövde olmuş ama üstünde bir tane domates yok. İşte bu göstergeler fazla azot kullandığınızı anlatıyor. Çünkü bitki diyor ki ortam güzel, besin var, su var. Ben daha büyüyeyim, meyve işine sonra bakarım. Ama bu benim işime gelmiyor. Ortalık çiçekten geçilmiyor ama meyve yoksa ne yapacağız? Farklı gübre programına geçeceğiz. Ama bundan önce yapacağımız birkaç küçük dokunuş daha var. Öncelikle koltuk altı sürgünlerini temizle. Domatesin gövde ile yaprak arasında çıkan koltuk altı dalları var ya, işte onlar hem bitkinin enerjisini bölüyor hem de bitkiyi yaprağa zorluyor. Unutma, bu iş sadece sırık domateslerde yapılır. Çiçek salkımı çıkana kadar tüm koltuk altı sürgünleri temizleyeceksin. Sonrasında isteğe göre iki gövdeli veya tek gövde bırakabilirsin. Ama fazla koltuk altı olursa bitki yaprağa gider, meyveye dönmez. 2 hatta 3 gövdeli nasıl yapacağınızı da daha önceki videolarda anlatmıştım. Bu arada bakıyorum da amma çok konuyu anlatmışız ya. Neyse, anlatacak daha çok şey var. Konumuza dönersek. Sulama düzenini değiştir. Aşırı sulama bu işin baş belasıdır. Bitki fazla su alınca nasıl olsa imkan bol deyip yaprak sürüyor. Onun için haftada 1-2 kez sulayıp toprağın biraz kurumasını beklemek bitkiye sen biraz kendine gel, meyveye çalış demektir. Bu dönemde gübreyi yeniden düzenleyeceğiz. Bu saatten sonra fosfor ve potasyum ağırlıklı destek vermek lazım. 10 litre suya doğal, güçlü potasyum ve kalsiyum desteği karışımını şöyle hazırlayabiliriz. 1 çay bardağı odun külü, 1 çay bardağı yanmış kemik sirkede beklettiğin sıvıdan yüksek kalsiyum ve fosfor içerir. 500 gram taze ısırgan otu yoksa 100 gram kuru su. Tamamen azotu sıfırlamayacağız ki ilk hasat sonrasında domates almak istiyoruz. 1 yemek kaşığı pekmez ya 1 tatlı kaşığı menas ya da 1 tatlı kaşığı humik asit. Hangisini tercih ederseniz, hangisi elinizin altında varsa. Bunlar da potasyumun çözünürlüğünü destekler. 1 su bardağı pancar yaprağı suyu ya da taze asma yaprağı suyu. Bunlar çok iyi birer doğal potasyum kaynağıdır. Karışımda kullanırsanız çok iyi olur. Bu karışım bitkiye bırak yaprağı, meyveye başla mesajını gönderecek. Yetişkin bitki kökü başına 1-1,5 su bardağı, yeni fide varsa yarım böyle 3'te 2 doluluğunda su bardağı işinizi görebilir. Çiçeklenme sonrası meyve tutumunda ve meyve irileşme döneminde 7 günde bir uygulama yapabilirsin. Bak, bir de şu iş var. Alt yaprakların temizliği. Toprağa yakın alt yapraklar hem hava sirkülasyonunu kesiyor hem de hastalığa davetiye çıkartıyor. Her hafta en az 1-2 alt yaprağı koparıp temizlemen lazım. Sert budama yapmayın. Aynı anda çok fazla yaprak kopartmayın. Haftada 1-2 tane yaprak iyidir. Bunu düzenli yaparsan hem mildiyo riski düşer hem de bitki yukarıya çalışmaya başlar. Ekstra tavsiyemiz de şu olsun. Bu işten para kazanıyorsan mutlaka Bacillus thuringiensis ve hobi amaçlı yapıyorsan kekik suyu kullanmalısın. Böcek ve mantara karşı BT bakterisi ile serinlikte püskürtme yapabilirsin. Toprağa da 5 litre suya 300 gram kekik kaynatıp soğutup dökersen toprağı temizler, mantarı baskılar. Kısaca dostlar, domates fazla yaprak sürmüşse önce koltuk altlarını al. Sulamayı azalt. Fosfor, potasyum ağırlıklı besle.
alt yaprakları buda ve toprağı havalandır. Sen bunları yap, bak nasıl domates bollaşıyor. Senin bahçende durum ne? Yorumlara yaz, konuşalım. Yeni videoda görüşürüz. Bahçeleriniz bol bereketli olsun dostlar.